Kadınlar ömrünün ortalama 1/3'ünü menopozdan sonra yaşıyor. Yani bu dönemde cinsellik tamamen biterse hayatın çok büyük bir kısmı eksik yaşanmış olacak. Ama gerçek şu, araştırmalar menopoz sonrası da tatmin edici bir cinsel yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki bunun arkasında nasıl bir bilimsel tablo var? Gelin buna birlikte bakalım. Menopoz dediğimiz şey aslında çok basit. Yumurtalıklar artık düzenli çalışmıyor. Bunun sonucunda da östrojen ve progesteron dediğimiz iki önemli hormon azalıyor. Peki bu bize nasıl yansıyor? Akla gelen ilk şey vajinal kuruluk. Çünkü östrojen vajinanın nemini, esnekliğini, kan dolaşımını sağlayan en önemli hormon. Hormon azalınca doku daha ince ve hassas hale geliyor. Sonuç ilişki sırasında kuruluk ve bazen ağrı. Bir diğeri ise cinsel istekteki dalgalanmalar. Bazı kadınlarda azalma oluyor. Evet, bazı kadınlarda ise tam tersi artış oluyor. Yani tek bir senaryo var mı derseniz yok. Amerikan Menopoz Derneği'nin yayınladığı raporda özellikle vurgulanıyor. Her kadının menopoz deneyimi parmak izi gibi farklı. Ama sadece bedenimiz değil, ruh hali de değişiyor. Uykusuzluk, sinirlilik, duygusal iniş çıkışlar çok sık görülüyor. Ve tabi bu ruh hali cinsellikten alınan keyfi de doğrudan etkiliyor. Bir de hepimizin bildiği sıcak basmaları, gece terlemeleri var. Uykuyu bölüyor, enerjiyi düşürüyor. Hal böyle olunca da cinselliğe çok da heves kalmaması gayet normal değil mi? Buradaki en önemli nokta şu. Bu değişimler tamamen doğal. Yani bedenimiz bozuldu, artık bitti anlamına gelmiyor. Bu sadece yeni bir dönem. Mayo Kliniği'nde altını çizdiği gibi doğru desteklerle menopoz sonrası bile cinsellik gayet sürdürülebilir. Kısacası evet, hormonlar azalıyor. Kuruluk, ağrı, ruh hali değişiklikleri ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar çözümsüz değil. Hepsi yönetilebilir şeyler. Şimdi şu noktaya bir gelelim. Menopoz sonrası cinsellik sadece keyif almak meselesi değil. Aslında genel sağlığımızın da önemli bir parçası. Bakın, Journal of Sexual Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma var. Orada şunu net söylüyorlar. Düzenli cinsel hayatı olan kadınlar olmayanlara göre daha az kuruluk ve ağrı yaşıyor. Yani aslında ilişkiyi sürdürmek vajinal dokunun sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Ama sadece bu kadar mı? Hayır. Cinsellik kalp damar sağlığına, uykuya ve hatta bağışıklık sistemine bile katkı sağlıyor. Çünkü orgazm sırasında vücudumuz oksitosin ve endorfin dediğimiz mutluluk hormonlarını salgılıyor. Bu da stresimizi azaltıyor, uyku kalitemizi arttırıyor. Tabii işin bir de duygusal tarafı var. Cinsellik partnerle bağı güçlendiriyor. Sarılmak, dokunmak, birlikte vakit geçirmek, bunlar aslında ilişkinin can suyu. Ama ne yazık ki birçok kadın menopozdan sonra artık benden geçti diye düşünüyor. Oysa gerçek şu, cinsellik sadece gençliğe ait bir şey değil. Bu sevgiye, bağ kurmaya, güvenmeye ait bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim, pek çok kadın menopozdan sonra cinselliği çok daha özgür yaşadığını anlatıyor. Çünkü artık hamilelik kaygısı yok. Toplum baskısı biraz geride kalıyor ve kadın kendi bedenini daha rahat sahipleniyor. Önemli olan bunu fark etmek ve konuşabilmek. Şimdi gelelim en çok karşımıza çıkan yanlış inanışlara. Çoğu kadın bu önyargılar yüzünden kendini geri çekiyor. Hatta bazen cinsellikten tamamen vazgeçiyor. Birincisi, menopoz sonrası cinsellik biter. Hayır, bitmez. Sadece değişiyor. Belki eskisi kadar hızlı uyarılma olmayabiliyor. Belki biraz daha fazla ön sevişme gerekebiliyor. Ama bu bitti demek değil. Hatta birçok kadın bu dönemde cinselliği daha bilinçli, daha yavaş ve çok daha keyifli yaşadığını söylüyor. İkinci inanış, kuruluk olursa yapacak bir şey yok. Kesinlikle doğru değil. Bugün su bazlı ve silikon bazlı birçok kayganlaştırıcı var. Doktor önerisiyle kullanılabilen vajinal östrojen kremleri de mevcut. Yani bu sorun kesinlikle çözümsüz değil. Üçüncü yanlış inanış, istek azaldıysa artık eşimle yakınlıkta biter. Cinsellik sadece birleşmeden ibaret değil. Sarılmak, öpüşmek, dokunmak, birlikte vakit geçirmek, bunların hepsi cinselliğin bir parçası. İstek azaldığında bile yakınlık bitmek zorunda değil. Burada en önemli şey çiftlerin açık ve dürüst bir şekilde konuşabilmesi. Bir başka önyargı, belli bir yaştan sonra seks yapmak ayıp. Bu tamamen kültürel bir baskı. Gerçekte ise sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın yaşı yok. Cinsellik gençliğe ait bir şey değil. Sevgiye, güvene ve bağ kurmaya ait bir şey. Benim en sevdiğim benzetmeyi de paylaşayım. Cinsellik gençlikte hızlı akan bir nehir gibi ise menopoz sonrası dönemde belki daha yavaş ama çok daha derin akan bir nehir gibi. Hızlı azalıyor olabilir ama anlamı ve keyfi artıyor. Kısacası yanlış inanışlara teslim olmak yerine çözümlere ve iletişim odaklı olmak çok daha doğru. Ve geldik en kritik soruya. Menopoz sonrası cinsel hayatı daha keyifli hale getirmek için ne yapabiliriz? Bakın, önce şunu söyleyeyim. Bu dönemde yaşanan sorunlar kader değil. Yani kuruluk, isteksizlik, ağrı, bunlar ortaya çıktı diye hayat bitti
bitmiş değil. Çözümler var. Hem de düşündüğümüzden çok daha basit çözümler. Bazen marketten ya da eczaneden alacağınız küçük bir ürün bile büyük fark yaratıyor. Hatta bazı kadınlar günlük kullanılan vajinal nemlendiricilerle bile kendini çok daha rahat hissediyor. Peki ya daha fazla desteğe ihtiyaç olursa işte o zaman devreye vajinal östrojen kremleri ve halkalar giriyor. Bunlar düşük dozda hormon içeriyor ve sadece vajina dokusunu etki ediyor. Yani tüm vücudu etkilemediği için güvenli kabul ediliyor. Daha da kapsamlı bir çözüm isteyenler için hormon replasman tedavisi de var. Ama bu herkese uygun bir yöntem değil. Kalp sağlığı, aile yüküsü, risk faktörleri hepsi değerlendirmeye alınmadan başlanmıyor. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde olmalı. Şimdi ilaçsız çözümlere bakalım. Düzenli yürüyüş, hafif egzersiz, pelvik taban kaslarını güçlendiren hareketler. Bunların hepsi hem dolaşımı arttırıyor hem de ilişki sırasında sizi çok daha güçlü hissettiriyor. Ve evet, yoga ve meditasyon da çok işe yarıyor. Çünkü stres azaldığında cinselliğe olan ilgi kendiliğinden artıyor. Beslenme tarafına gelince araştırmalarda özellikle omega 3, D vitamini ve soya ürünlerindeki fitoöstrojenlerin faydalı olabileceği söyleniyor. Bunlar mucize yaratmaz ama genel sağlığa destek oldukları için dolaylı olarak cinsel hayata da katkı sağlıyor. İşin en kritik noktası, birçok kadın menopozla birlikte kendine güvenini kaybediyor. Artık eskisi gibi güzel değilim diye düşünüyor. Oysa asıl fark burada başlıyor. Çünkü kendini kabul eden, kendiyle barışık olan kadınlar cinselliği çok daha keyifli yaşıyor. Partnerle konuşmak, açık olmak, neyi sevdiğini, neyi istemediğini söylemek, inanın ilişkinin havasını tamamen değiştiriyor. Ve unutmayın, bazen de bir uzmandan destek almak gerekebiliyor. 1-2 seanslık cinsel terapi bile çiftlerin birbirini yeniden keşfetmesini sağlıyor. Şimdi işin en önemli tarafından birine bakalım, partner boyutuna. Çünkü cinsellik sadece bizim bedenimizle ilgili değil, aynı zamanda iki kişinin ortak deneyimi. Menopozdan sonra birçok kadın bedenindeki değişimlerden dolayı kendini geri çekiyor. Artık güzel olmadığını, eşinin beğenmediğini, eskisi gibi olmadığını düşünerek zihnini kemiriyor. Oysa çoğu zaman partner bu kadar büyük bir sorun görmezken kadın kendi kendine bariyer koyuyor. Mesela artık eskisi kadar hızlı uyarılmıyorum demek yerine biraz daha yavaş ilerlesek daha çok keyif alırım demek, inanın ilişkinin dinamiğini tamamen değiştiriyor. Çünkü erkekler de çoğu zaman ne yapacaklarını bilmiyor. Tahmin etmeye çalışıyorlar. Oysa yol gösterildiğinde işler çok daha kolaylaşıyor. Bir de unutmamak lazım. Cinsellik sadece birleşme değil. Sarılmak, öpüşmek, ten teması, birlikte vakit geçirmek, bunların hepsi ilişkinin cinsel boyutunun bir parçası. Hatta bazen bir fincan kahveyi birlikte içmek, uzun uzun sohbet etmek bile ön sevişme kadar yakınlık hissettiriyor. Yani mesele sadece seks yapmak değil. Mesele yakınlığı sürdürmek, sevgiyi canlı tutmak. Birçok çift bu dönemi bir kayıp olarak görmek yerine ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarında birbirine çok daha yakınlaştıklarını fark ediyor. Tamam, şimdi biraz da güzel şeylerden konuşalım. Çünkü bütün bu anlattıklarımızın sonunda hepimizin en çok ihtiyacı olan şey aslında umut. Bakın, araştırmalar çok net bir şey gösteriyor. Düzenli cinsel hayatı olan kadınlar menopoz sonrası dönemde daha az kuruluk yaşıyor, daha az ağrı çekiyor. Yani ilişkiyi sürdürmek sadece keyif değil, aynı zamanda sağlığımız için de faydalı ve daha da güzeli var. Birçok kadın menopozdan sonra kendini daha özgür hissettiğini söylüyor. Neden mi? Çünkü artık hamilelik kaygısı yok. Artık neyi istediğini, neyi istemediğini çok daha iyi biliyor. Ve belki de en önemlisi, kadınlar bu dönemde kendi bedenlerinin kontrolünü daha çok ellerine alıyor. Harvard Health'ın raporlarında bu çok net yazıyor. Menopozdan sonra cinselliği sürdüren kadınlar genel olarak daha mutlu, daha enerjik ve ilişkilerinde daha huzurlu oluyor. Hatta bazıları diyor ki, hayatımın en tatmin edici cinsel deneyimlerini bu dönemde yaşadım. Çünkü artık acele yok, yarış yok, olmak zorunda baskısı yok. Sadece keyif almak, sadece anın tadını çıkarmak var. İşte bu yüzden menopozu bir son görmek yerine yepyeni bir başlangıç olarak düşünmek çok daha doğru. Çünkü hayat burada bitmiyor. Tam tersine daha bilinçli, daha özgür ve çok daha keyifli bir dönem başlıyor. Evet, geldik videonun sonuna. Bugün menopoz sonrası cinselliği konuştuk. Yanlış bilinenleri düzelttik. Bilimsel verilerle nelerin mümkün olduğunu gördük. Bir de işin umut veren tarafına baktık. Benim en çok altını çizmek istediğim şey şu: menopoz bir son değil. Kadın bedeninin doğal bir evresi ve tıpkı hayatın diğer evreleri gibi içinde hem zorluklar hem de güzellikler barındırıyor. Cinsel hayatla ilgili sorunlar bazen sizi yalnız hissettirebilir. Ama bilin ki bu sorunları milyonlarca kadın yaşıyor. Çoğunun çözümü var. Bazen sadece basit bir kayganlaştırıcı, bazen küçük bir yaşam tarzı değişikliği, bazen de doktorunuzun önerdiği bir tedaviyle hayat çok daha kolay hale gelebiliyor. O yüzden kendinizi geri çekmek, artık bitti demek zorunda değilsiniz.
Bedeninizi tanıyarak, kendinize yatırım yaparak yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Son tavsiyem şu: bu konuyu eşinizle, doktorunuzla, hatta yakın arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü konuştukça yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Bütün videolarımda söylediğim gibi yaş sadece bir sayı. Önemli olan nasıl hissettiğiniz ve hayatı nasıl yaşadığınız. Bu video size biraz olsun iyi geldiyse, destek olduysa ne mutlu bana. Kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız başkalarına da umut olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.